Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Canna ya da Latince adıyla Canna indica, Cannagiller yani Cannaceae familyasından ana vatanı Latin Amerika ve Batı Hint adaları olan gösterişli çiçeklere sahip rizomlu ve 2 yıllık tropik bir bitkidir. Canna adı Latince'de baston veya kamış anlamına geliyor. Hatta İngilizce'ye de cane olarak buradan girmiştir. Tropik bir bitki olarak ışığa ve sıcaklığa ihtiyaç duysa da kültüre alınmış olan türleri ılıman iklimlerde de bahçe bitkisi olarak kullanılabilir. Victoria döneminden bu yana sevilen bir bahçe bitkisi olarak kullanılmasının dışında bataklık alanlardaki su kalitesini iyileştirmek için de ekilebilir. Ağustos'tan Ekim'e kadar kırmızı, turuncu ve sarı renklerde iri çiçeklerini sergileyen canna, arı ve kuşların en fazla ilgisini çeken bitkilerdendir. Doğadaki formları 3 metreye kadar ulaşabilirken, kültüre alınmış türler en fazla 1,5 metreye kadar uzayabilir. Albenili bir süs bitkisi olmasının yanı sıra yenebilen rizomlarında biriktirdiği nişasta miktarı nedeniyle tarımı da yapılan bir bitkidir. Hatta cannanın tarımı yapılan türü olan Canna discolor, bitkiler dünyasında rizomlarında en fazla nişasta biriktirebilen bitki olma özelliğini taşır. Cannanın yapraklarından ve çiçeklerinden onun zencefil ve muzla akraba olduklarını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Aynı zamanda Maranta, Strelitzia yani starliçe ve Heliconia gibi süs bitkileri de canna ile akrabadırlar. Cannanın oldukça sert olan tohumlarından boncuk, müzik aleti ve mor boya elde edilir. Hindistan'da yapraklarından alkollü bir tür içki ve liflerinden ise paket kağıdına benzeyen açık kahverengi bir kağıt üretilir. İlginç bir bilgi olarak yakılan yapraklarının dumanı da böcek öldürücü olarak kullanılabilir. Canna günde en az 6 ile 8 saat güneş ışığı ve ayrıca drenajı iyi kumlu ve nemli bir toprak ister. Uygun şartlarda hızla büyüyen bir bitkidir. Onu sert rüzgarlardan korunabileceği bir noktada konumlandırmalısınız. Baharda güve, sülük ve salyangozlara karşı onu korumanız gerekir. Birkaç küf ve mantar hastalığı dışında kolay kolay hastalanan bir bitki değildir. Önlem olarak da kuruyan ya da çürümüş olan çiçek ve yapraklarını bitkiden uzaklaştırmanız yeterli olacaktır. Kışın -5 santigrat altına düştüğü yerlerde mutlaka içeri alınmalıdır. Hem bahçede hem de saksıda yetiştirmek için uygundur ama kışın içeri taşınabilmesi için saksıda yetiştirilmesi önerilir. Tohumdan çoğaltmak isterseniz Ekim'den itibaren olgunlaştıracağı tohumlarını beklemelisiniz. Bu sert tohumları 24 saat suda bekletip hafifçe zedeleyerek ekmelisiniz. Böylece bitki 3 ile 9 hafta içinde sert tohum kesesini yırtıp kolayca filiz verebilir. İlk kışını içeride geçirdikten sonra bahar sonunda onu bahçenize taşıyabilirsiniz. Tohum dışında rizomlarını ayırarak da bitkiyi çoğaltmanız mümkündür ama bu biraz daha zahmetli bir işlemdir. Siz de bahçenizde tropik bir atmosfer yaratmak isterseniz ya da bahçenizde bir süs havuzu varsa bence canna mutlaka aklınızda bulunmalı. Gelelim canna hakkında ilginç bilgilere. Tayland'da babalar günü resmi çiçek cannadır. Burmalılar ise cannanın Buda'nın kanından doğduğuna inanırlar. Gelin bu hikayeyi dinlemek için Myanmar'a doğru uzanalım. Buda'nın Davadat adında çok kıskanç ve kötü yürekli bir kuzeni varmış. Buda'nın ışık, sevgi ve huzur dolu yaşamına son vermeye karar veren hain kuzen, Buda'nın bir tepenin eteğinde bağdaş kurup meditasyon yaptığını görünce tepenin zirvesinden koca bir kaya parçasını yuvarlamış Buda'nın üzerine. Fakat mucize bu ya, kaya evrile devrile Buda'ya ulaşana kadar un ufak olmuş. Fakat bu ufak parçalardan biri Buda'nın ayak parmaklarından birine çarpıp onu kanatıvermiş. İşte kesilen ayak parmağından damlayan kanın içerisinde Burmalıların Boda Taranat dedikleri kıpkırmızı bir çiçek yani canna bitivermiş topraktan. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.